Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Kesinlikle bildirim açmayı unutmayın çünkü her hafta çekilişlerimiz var. Aylık en aktif yorumlara yazan ve arkadaşlara da yine de çekilişlerimiz var. Çok sürprizler bekliyor sizi. O yüzden abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bugünkü videomuz 2025'te Rise of Kingdoms'un hakkında bir çerçeve gösteriyorum. Ve bu çerçeveyle ister oyunu oynarsınız ister oyunu oynayamazsınız. Ama benim düşüncelerim nedir? Ya herkes böyle bir şey söylüyor. Rise of Kingdoms hala oynanır mı? Oynanmaz mı? Yani neler yapabiliriz yani? Bu tarz sorular geliyor. Şimdi ben size böyle bir şey söyleyeyim. Rise of Kingdoms 2018'den üretildi ve şu an 2025'in ortasındayız. Yani 7 senelik bir oyun. Bu oyun Android ve iOS'ta vardı tabii ki. Android ve iOS'in üzerine 50 milyon artı 50 milyon indirme var. Ve Rise of Kingdoms'un puanı 7 sene sonra tabii ki 4.6 puanı buradan duruyor arkadaşlar. Ve buradan da gördüğünüz gibi 50 milyon bir indirme arkadaşlar. Bu oldukça büyük bir sayı. Bir strateji oyunu bu kadar sayıya gerçekten ulaşması kolay bir iş değildir. O yüzden Rise of Kingdoms burada belirli bir şartların arasında gerçekten bu işi başarmış. Çok ünlü insanlar, Makoti gibi ve diğer oyuncular tabii ki diğer insanlar gerçekten oynuyorlar. Örnek veriyorum, Türklerin en büyük oyuncusu Baba Teci Atatürk veya hatta mesela eski oyuncumuz Ekrem abi. Ve bunların birçok daha milyar güçlere ulaşan insanlar oynadı. Ya diğer ülkelerde yine aynı şekilde oynadılar. Peki bu oyun niye herkesin ilgisini çekti? Bu oyunun oldukça sağlam olduğunu, yani burada puanlarla ve tabii ki artı indirmeler çok güzeldir. Tabii ki siz burada bu oyundan harici hangi oyunlar bu puana yaklaştıysa, eğer ki siz de söylerseniz çok sevinirim. Ama bu oyunun hala oynanır mı ya oynamaz mı? Böyle bir arayüzü var arkadaşlar. Çok basit arayüzü var. Yani etkinlikler oldukça fazladır. Arayüzleri gördükçe güzel gösteriliyor arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten güzeldir. Bunlar Türkçesi tabii ki, şehrin tasarımı var. İnsanların ilgisini çeken, istediğiniz şekilde şehirlerinizi tasarıyorsunuz ve bu tarz şeyler arkadaşlar. Kaynak topluyorsunuz, savaşıyorsunuz. Ama ilk başında bunu size söyleyeyim arkadaşlar, yanlış bir anlaşılma olmasın. Rise of Kingdoms bir pay to win oyundur. Yani oyunun yapısı pay to win'dir. Ama sadece pay to win de bitmemiş. Yani oyun zamanla hem free to play'ler oynarsın hem de pay to win'ler oynasın diye bir algı oluşturdu ve bunun arasında herkes oynayabilecek bir güçte. İster 5 kuruş para yatır oyna, ister 100 milyon TL oyna. Ama sen 100 milyon TL oynarsan farklı şekilde oynarsın. Para oynamasan farklı şekilde oynarsın. Yani krallıklar bunun için vardır. Bazı krallıklar hiç para harcamayan oyuncular orada yaşıyor, oynuyor. Çok fazla para harcayan insanlar çok üst düzey sekmelerdeki krallıklardan oynuyorlar. O yüzden bu oyun ilk başında bunu size söyleyebilirim. Belki birçok kişi bana küfür eder şimdi veya belki bir şeyler söyleyebilir. Anlaşması var. Bu böyle bir şey değil. Ben gerçekleri söylüyorum. Arkadaşlar. O yüzden tabii ki oynayabilir. Yani bir kişi para harcamadan da oynayabilir. Sadece gelişimler biraz daha zor olabilir. Bu bir duygudur. Siz bir dükkan açıyorsunuz. Tamam mı? Herkes bedava yemez. Ya bazı şeylerin ikramı var. Burada da aynı şekilde. O yüzden arkadaşlar böyle bir şeye beklemeyin. Yani ben her türlü paket hiç kimse çekilmesin diye bir oyun değildir. Pay to win'dir ama free to play onun yanında çok sağlam bir şekilde oynuyor. Bunu size söyleyeyim. Buradaki tabii ki minimum gereksinimler Windows 10. Depolaması 10 GB SSD lazım. Tabii ki artık en düşük bilgisayarda da oynayabilirsiniz arkadaşlar gerçekten. Kart grafiki yine aynı şekilde ve bellek RAM'imiz de 8 GB yeterlidir arkadaşlar. Bu oyun hem Android'de var arkadaşlar. Yani 2018'den geldi ama 2023'ten tabii ki PC versiyonu da geldi. PC versiyonu da Lilith.game, buradan yazıyorum direkt, siteden indirebiliyorsunuz ya hatta açıklamada da bırakırım arkadaşlar. Ama bu oyunu hem Android hem iOS hem bilgisayarın üzerine kendi programı ile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Buraya gelirsek arkadaşlar, burada yorumlardan 4.6 bir puan almış. Yani birçok burada gereken şeyler 2.330 bin bir arkadaşlar. Burada 2 milyon 330 bin yorum bekliyor. Herkes güzel bir yorum bırakamıyor. O yüzden bunu da ben size söylüyorum yani. Ama gereken her şey burada, mesela bir kişi yazmış ki gerçekten 5 yıldızı hak ediyor.
mükemmel bir strateji oyunu. Tek sorun adamı baya sarıyor. Gerçekten sarıyor. Yani burada arkadaşlar ya başka bir arkadaşımız oyun mükemmel. Çok güzel. Eksikleri ve telafi edilirse bir yıldızlı bir oyundur. Yani burada insanlar da artık kendi istediği şeyleri buradan yazmışlar arkadaşlar. O yüzden bu oyunu ben oldukça bana sarıyor. Bilmiyorum. Yani ben yıllardır oynuyorum. 5-6 senedir en azından bu oyunu oynuyorum ve hiçbir zaman yani sıkılmadım. Sıkıldığımız anlar var ama maalesef böyle ben bırakacağım bu oyunu hiç düşüncesinden olmadım. Onu da size söyleyeyim. Şimdi oyunun tanıtıma geçersek arkadaşlar. Oyun böyle bir haritası var. Eskiden öyle bir haritası yoktu. Ama şu an haritalar biraz daha basitleştirildi. Biraz daha sağlam oldu. Grafikler düzeldi arkadaşlar. Kıtalarımızı çıkartıyoruz. İstediğimiz komutanları istediğimiz şekilde arkadaşlar yani çıkartabiliyoruz ve hiç kimse bize karıştıramıyor. İstediğim komutanı, istediğim kahramanı çıkartabiliyorum. Gerekirse Türk komutanlarımız, gerekirse başka komutanlarımız Mehmet, Osman'la beraber kullanabilirim. Ama ne kadar etkili olduğunu bunlar için videolar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani her komutan birbirine uyumlu değildir ama oynayabilirsiniz. Yani askerlerimi kendim seçebiliyorum. Hangi eski askeri kimin seçeceğim arkadaşlar. Peki şu an gelelim asıl konuya. Bu oyun sadece free to play mi? Ya pay to win'ler mi? Yok arkadaşlar. Pay to win'ler gereken paketleri alıyorlar. Yani bir komutanı eğer ki ben bir kahramanı ben örnek veriyorum baba karı olarak ya sen kardeşim abim her neyse yani fulllemek istiyorsan bir pay to win 3 ayda fullerse sen 5 ayda fullersin. Ve bunun para yetkisidir. Yani bu bir gerçektir. Hayatta da aynı şekildedir arkadaşlar. O yüzden pay to win'den ziyade arkadaşlar ne kadar çaba harcarsınız bu oyunda o kadar daha fazla bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben kaç ay önceye kadar hiçbir şekilde para harcamıyordum. Her karakada 5 dolar yani 150 TL harcıyordum. Yıllarda aynı şekilde 150 TL'den fazla yani 200 TL'yi geçmişim geçmemişim diyebilirim yani. Ama çok sağlam bir hesap oluşturdum. Bunun sebepleri doğru düzgün oynamaktır. Yani Lilith bir oyun getiriyorsa örnek veriyorum bir etkinlik getiriyorsa burada bir etkinliği getiriyorsa arkadaşlar hem pay to win'i düşünüyor hem free to play'i düşünüyor. Buradan direkt görebiliyorsunuz. Burada %50 indirim var. Bunları balinalar da alıyor, pay to win'ler de alıyor. Ama buradakileri sadece pay to win'ler alabiliyor. Balinalar bunları alırken daha fazla güçleniyor ama pay to win'ler de balinalarına kadar yani geride kalmıyor arkadaşlar. Onu size anlatmak istiyorum. Tabii ki farklar var. Fetih sezonda KYK teknolojileri ve bu tarz şeyler fark var. Ama oldukça zamanla arkadaşlar Rise of Kingdoms yani Lilith teknolojileri değiştirdi. Birçok şikayet aldı ve bu şikayetlerde yeni bir teknoloji oluşturdu. O yeni teknolojiye ne kadar pay to win'lere ya para harcayan insanlara yardımcı olursa o kadar da free to play'lere ya para harcamayan oyunculara yani sahip çıktı. Daha doğrusu bir teknolojiyi yükseltirken bir kıtayı yükseltirken diye canımız çıkıyordu. Mecbur diğerleri de çıkartıyorduk ama artık bu teknolojiyle öyle bir şey yapamıyoruz. Burada çok şeyleri elde edemiyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Bir çok fazla böyle deli gibi bir para harcamayan bir insan değilsen sen burada AP'n günlük herkesin aynı şeydir. Yani aynı seviyedeki AP'n var. Onun daha fazlası harcamıyorsun. Harcarsan çantandan bitiyor. Örnek veriyorum. Çanta bitti. Arkadaşlar bunu cevherle telafi edebiliyor. Adamlar cevherle AP harcıyor. Yani demek istediğim şey budur. Eğer ki ben çantamdan cevherle AP harcamasam ve sadece kendi AP'mi doğru düzgün şekilde harcarsam bu oyunu oynayabilirim. Bu örnektir. Eskiden arkadaşlar yani bu oyun tamamen pay to win'di ve böyle bir şey vardı yani. Bir teknoloji yapabiliyorduk. Yani akademimizde bir tane araştırma kuyruğumuz vardı. Şu an yeni oyuncular hatta free to play'ler 350 liralık bir parayla ikinci teknoloji açıyor ve 200 günden daha az aşağıya yani burada T5 açabilen oyuncuları görüyoruz free to play. Anlatmak istediğim şey budur. Mesela örnek veriyorum. Pay to win'ler çok fazla kaynak harcıyor. Tabii ki bu kaynaklarla parayla satın alabiliyor. Yani paketler var. Paketleri alıyorlar arkadaşlar ve bu şekilde harcıyor. Ama benim de bir pay to win'e kadar kaynağım var. Örnek verirsem arkadaşlar burada mesela arkadaşlar 12 milyar kaynağım var. Burada 11 milyar var. 14 milyar var. 4 milyar var. Ve benim bunun telafisi etmesi için 20 tane 30 tane farm hesabı açtım. Yani bu tarz şeyler çok önemlidir arkadaşlar. Veya hatta mesela bir pay to win burada krallık buff'ını beklemiyor. Mesela örnek veriyorum bir pay to win yakarken burada krallığın buff'ını beklemiyor. Unvanı beklemiyor. Mesela %5
Kıtasa %5, %10 eğitim hızı ya %10 inşaya. Ya %10 intikal hızını. Bir balina ya bir kraken onu basıyor ama biz bunları dinlerken ya dikkatli bir şekilde unvanları alırken ya buradaki taşları mesela bir taş üretimi ya hatta bir kontan deneyim kazancı veya hatta bir gıda üretimi veya hatta eğitim hızı araştırması her şey var burada. Onları alırken biz de bunlara baş başa gelebiliyoruz. Belki inanmıyorsunuz, belki inanıyorsunuz. Bu hesapta toplu $200 bile yatırılmamış. Yani toplam olarak söylesem tabii ki son 2 KVK'da $200'dan üstü harcadım. Yoksa 2 KVK önceye kadar bütün hesapta $200 para harcanmamış. Bunu size söyleyeyim. Burada ben bu parayı eğer ki bu hesapta çok deli gibi para harcadıysam ya herhangi bir şey buradaki minimato kontanım en azından sizin gibi 150 TL 200 TL yatırsaydım bile buradaki kontanım 5-5 1-1 olabilirdi. Örnek veriyorum mesela. Benim de birçok kontanı full olabiliyordu. Benim farkım bir krakenle ekipmanlarımladır. Ekipmanlar adam her gün $500 $600 para harcarken özellikle de söylüyorum bunu bir gerçektir yani. Hakkıdır yani bazı şeyleri almaktır. Ama ben bir free to play olarak kendime en düzgün en yakışan şekilde bir kıtamı dizdim. İkinci kıtamı dizdim. Üçüncü kıtamı dizdim. Dördüncü kıtamı dizdim. Beşinci kıtamı da efsanevi dizdim. Yani ben de bir seviyeye geldim ama sabırla oynadım. Ben yani bir pay to win gereken her kontanı kafası ile fulllemiş. Altın kafa ile fullliyor. Ben sabırla oynuyorum. Ve bazı kontanları fulllemek ya altın kafa basmak bile istemiyorum. 600'de 10 tane kafayı ben valilerden almışım. Yani pay to win ve free to play buradaki benim herhangi bir şekilde yani bir pay to win kontanı buradan göremezsiniz. Anladınız mı? Mesela örnek veriyorum ben Cao Cao'yu bir free to play olarak hiçbir zaman kafa basmıyorum mesela. Bu hesap eski hesaptı. Çok eskiydi mesela 40 kafası var ama şu an ben birçok kişiye bunu diyorum yani. Basmayın arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Anladınız mı? Bu tarz şeyler çok önemlidir. Ama sonuç olarak eğer ki ben yani size bir karar verirsem bu oyun ben şu an 2025 tamam mı Temmuz ayında 27 Temmuz'da hatta 28 Temmuz'da bu video çekiliyor arkadaşlar çekilmiştir. Size gerçek bir şey söylüyorum. Eğer ki ben bir free to play'sem bu oyunu başlamak ister miyim tekrardan? Ya hatta şimdi bütün hesaplar sıfırlanırsa ben tekrardan Rise of Kingdoms'ı başlar mıyım? Tabii ki başlarım. Niye? Çünkü bu oyun iletişimi de kolaydır. Burada istediğim şekilde birlikler kurabiliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde de tabii ki Türklerle ya yabancılarla iletişimler kuruyoruz. Dil öğrenmesi vardır. Başka bu tarz şeyler birçok daha şeyler vardır. Ve o yüzden ben hiçbir zaman buna geçmem. Örnek veriyorum her medeniyetin bir şeyi vardır. Perslerden mesela İran rüyası var. Türklerden birçok komutanı var. Sultan Selim'den bahsedelim, Mehmet'ten bahsedelim mesela örnek veriyorum. Burada birçok daha komutanımız var. Mesela Osman'ımız var. Tamam mı? Mehmet var. Bir sürü daha bu tarz şekilde. Yani her medeniyetin, her ırkından bir iki komutan var. Bazıları güçlüdür, bazıları güçsüzdür. Bunları size söylüyorum. İstediğim bir arayüzü var. Gerçek bir savaşı buradan görebiliyorum. Tatlayabiliyorum. Ve bunlar benim için çok çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar ben bilmem. Sizin yorumlarınız benim için önemlidir. Gerçekten çok önemli. Bir bakalım siz Rise of Kingdoms hakkında ne düşünüyorsunuz? 2025'te peki bu oyun sizin ilginizi çekiyor mu? Ya çekmez mi? Peki hala oynuyor musunuz? Kaç senedir oynuyorsunuz? Ve siz bu oyuna sıkıldınız mı sıkılmadınız mı? Bunlar çok önemli. Bir bakalım kim neler yazacak. Bu yorumların arasında bir tanesi de güzel bir şekilde seçeriz ve sonraki videoda kullanırız. Belki aylık en güzel bir hediyemizi de alabiliyor. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.